Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Kırgil. Bugün Adobe Photoshop programı ile ilk dersimi yapıyorum. Bu derste size programın arayüzünü tanıtacağım. Hep beraber bakalım, öğrenelim, nasıl olacakmış görelim. Öncelikle arayüz aslında çok basit. Yani olabildiğince basit tasarlanmış hepimizin kullanabilmesi için. Şimdi bu arayüzü kullanabilmemiz için şu an aktif durumda değil bu arada. Çünkü herhangi bir katman açmadık veya sayfa oluşturmadık. Katman açmaktan kastım içine bir fotoğraf import etmediğimiz için de şu an kullanamayız. Şöyle yapalım. Hemen ev sekmesine tıklıyoruz. Buradan yeni oluştur diyoruz. Buradan istersek eğer kendi yüksekliğimizi, genişliğimizi belirlediğimiz bir sayfa açabiliriz. Genişlik zaten bildiğimiz üzere genişlik. Buradan kısa bir işlemde hemen tersini de yapabiliriz bu işlemin. Şöyle 1920'ye 1080 şu şekilde 1080'e 1920 yani yükseklikle genişliği direkt yer değiştiriyoruz. Çok ayrıntılı girmeyeceğim ilk ders olduğu için. Oluştur diyebiliriz hemen. Oluşturduğumuzda pardon bir saniye hemen şöyle yapalım. Yeni oluştur. Burada renk kısmını anlatayım en azından. Arka planın rengini istediğimiz gibi kendimiz belirleyebiliyoruz. İsterseniz direkt siyah seçebiliriz. Varsayılan genelde beyaz oluyor. Ben birkaç deneme videosu çektiğim için anlatırken onu da eklemiş oldum. Yani öyle bırakmış oldum. Varsayılan olarak beyazı seçelim şimdilik. Çözünürlük kısmı yani 500 ideal benim için. Sistemim ve şu anki durumum için ideal. 1080 genişlik, 1920 yükseklikle 500 çözünürlük ve beyaz arka planla evet katmanımızı oluşturduk şimdi. Bazı araçları tanıtacağım. Bir saniye şurası daha uygun olur. Şöyle aynen. Bazı araçları tanıtacağım. Nasıl kullanabiliriz? Nasıl kısa yollarını kullanabiliriz diye. Öncelikle üst kısımdan başlayalım. Burası bu araçlar görünümün genelde Adobe Photoshop programı veya Adobe'nin programlarıyla veya birçok programda hemen hemen varsayılan sayılır. En başta her zaman dosya, işte düzenle gibi şeyler bulunuyor, açıklamalar bulunuyor. Burada yani çok önemli değil ama yavaş yavaş öğrendikçe detaylarını göreceğiz. Yani birçok şeyi zaten kısa yollarla da kullanabildiğimiz için sadece buradan daha detaylı, daha açıklamalı göreceğiz her şeyi. İkinci kısım burası. Herhangi bir aracımız, elimize aldığımız araç mesela B tuşuna bastığımızda fırça aracımızı alıyor. Bu fırça aracımızın özelliklerini, nasıl kullanacağımızı, açısını gibi bilgileri veriyor. Katman kısmı şu an açtığımız yeni bir sayfayı oluşturan ilk katmanımız arka plan oluyor. Genelde arka planı kapalı veriyor. Yani isterseniz bunu kendiniz de açabilirsiniz şu tuşla. Bunu genelde kullanmayacağız. Onun üstüne işlemler yapacağız. Yeni bir katman oluşturduğumuzda alt katmana etki etmiyor yaptığımız işlemler. Hemen B tuşuyla fırçamızı elimize alalım tekrardan. Biraz fırçamızı küçültelim. Bunu alt tuşu ve sağ tuşla birlikte küçültüp büyütebiliyoruz ve şöyle yumuşaklığını da yukarı aşağı çekerek ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan mesela bir çizik atalım şöyle. Bir de şöyle atalım. Şimdi bu işlemi yaptığımızda sadece katman 1'e işlem yaptı. Gördüğünüz gibi katmanı kapattığımızda arka plandaki bulunan katman 0'a herhangi bir işlem yapmadı. Bunun bize çok avantajları olacak. Çok işimize yarayacak. Katman katman çalışmanın faydası şöyle. Mesela yeni bir katman açalım. Şu şekilde açtık. Örnek veriyorum. Farklı bir renk aldım ve yanlışlıkla çizdim. Yani ve birkaç tane daha çizdim şöyle. Bayağı bir sayı arttı. Fark ettim ki zaten katman boşta. Herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Yanlış çizgilerim için vakit kaybetmeme gerek yok. Bu katmanı direkt kapattığımda veya delete tuşuyla hemen silebilirim. Diyelim ki böyle yapmadık. Ne olacak? Mesela katman 1'deyken yaptığımızı farz edelim. Şöyle bayağı bir çizgi attık. Çok fazla işlem yaptık. Artık buradan geri dönmemiz çok uzun olur. Çok uzun sürer. Bizi hem vakitten hem bıktırır yani. Sürekli CTRL Z, CTRL Z yapıp tekrardan yaptığımız işlemleri geri almak bize bayağı bir zaman kaybı yaşatır. Bu yüzden katmanları ayrı ayrı çalışmak genelde işimize yarar. Çok fazla detaylı anlatmıyorum şu an. Sadece giriş olduğu için. Yoksa bütün detayları anlatırsam video 2 saat, 3 saat olur herhalde. Belki daha fazla olabilir. Üst kısımda renk paletleri bölümü oluyor. Genelde renkler hep en açıktan yani en parlaktan en siyah, en karaya ya da en koyuya gider. Çapraz bir şekilde işlem görüyor. Şöyle. Ortalar genelde soft renkler. Şu kısım göründüğü gibi. Da şöyle yapalım. Bunu şuraya alayım. Şöyle bunu buradan çıkartabiliyoruz bu arada. Ve istediğimiz gibi konumlandırıp büyütebiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Pardon. Şöyle konumlandırabiliriz istediğimiz gibi. Alttan tutalım. Mesela buradan şöyle soft bir renk aldık. Daha
diğer yeşile nazaran şöyle gördüğünüz gibi biraz daha koyusu ya da daha açığı gibi, ya da şöyle yapalım, biraz daha farklı bir renk aldık. Şu kısma geldiğimizde daha açık verecek bize rengi, gördüğünüz gibi diğerlerine nazaran. Burada istediğimiz rengi şöyle ayarlayabiliyoruz, seçebiliyoruz. Şu kısım, şu çentikle beraber istediğimiz bölüme geldiğimizde istediğimiz rengi alabiliyoruz. Bunun dışında kenar araç kısımlarımız var. Bu araç kısımları bizim elimiz, kolumuz, ayağımız, bir nevi uzuvumuz. Şu an için uzuv olarak düşünelim bunları. Mesela bir işlem yapacağız. Örnek veriyorum, bir yeri seçeceğiz. Bir seçim alanı oluşturacağız. Mesela kemen aracıyla seçebiliriz. L tuşuna bastığımızda kemen aracı elimize geliyor. Ve şu kısmı seçeceğiz mesela. Bu şekilde istediğimiz böyle seçmek. Buradan hemen bu kısmı seçip istersek Ctrl J ile sadece bu kısmı alıp şöyle gördüğünüz gibi katman oluşturabiliriz. Ctrl J seçim alanını bize yeni katman halinde veriyor. İstediğimiz seçim alanını bize yeni katman halinde verdiği için burada kemen aracı ve Ctrl J tuşları bize ekstradan bir fayda sağlamış oluyor ve zaman kazandırmış oluyor. Bunun dışında mesela katmanımızın çerçevesi hoşumuza gitmedi ve dedik ki biz bu katmanı biraz küçültelim. İster kısa yol tuşu C ile, isterseniz hemen şurada solda bulunan araç ile bize boyutları tekrardan ayarlayabileceğimiz bir kırpma aracı veriyor. Şöyle göründüğü gibi bu şekilde. İsterseniz tekrardan, ama tabii transparan olacak çünkü bir kere küçülttük. Ctrl Z yaptığımızda işlemlerimizi geri alabiliriz. Korkmaya, paniğe gerek yok. Bunun dışında renk seçme. Mesela burada şu an iki renk kullanabiliyoruz. İki katman, yani iki katman rengi kullanabiliyoruz. Katman rengi de pek olmadı ama iki renk kullanabiliyoruz. Bunun sebebi, ya bunu bize faydası şurada. Mesela örnek veriyorum, ben şuradan bir renk aldım. Bu tuşa bastım bu arada açmak için. Bir saniye. Şurada hemen üsttekine bastım ve bana burada renk seçici, yani ön renk seçici kısmını açtı. Aracımızı açtı. Burada mesela ben dedim ki ya şu rengi alacağım. Bu rengi hemen işaretliyor bana. Tamam dediğimde burada kullanacağım ana renk bu oluyor. İstersem şu kısımda hemen değiştirdim ve bu kısma dedim ki ya ben bu kısmında da bu rengi kullanmak istiyorum. Şimdi biz sürekli renk seçemeyeceğimiz için bize hani seçebiliriz ama hani bunu daha kısa halde çözüm üretiyor. Mesela iki renk kullandık. Bu iki rengi burada hemen istediğimiz gibi fırça aracıyla, hemen B tuşu fırça aracı bu arada. Fırça aracıyla örnek veriyorum. Seçtiğimiz siyah renk direkt aldı ve değiştirdik. Yeşil hemen aldı. Yani bize mümkün mertebe kısa yollarımızı kullanmamızı sağlıyor bu kısım. Onun dışında şimdilik bahsedeceğim H tuşu var. H tuşu bize katmanı istediğimiz gibi konumlandırmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Bunun bize faydası çok olacak. Çünkü yani mesela zoom girdik ve hani sürekli sağ sol yapmak böyle bayağı bir zor olacak. Git gel git gel, işte yukarı aşağı yukarı aşağı, ama H tuşu açıksa mesela tak hemen istediğimiz gibi hemen çektik ve dışına çıktık. Yani bu konuda çok işimize yarayacak. Bunun dışında şimdilik hangi katmanlardan, hangi araçlardan bahsedebilirim? Evet, cetvel kısmı var. Cetvel Ctrl R ile isterseniz kapatabilirsiniz. Eğer gözünüzü ağrıtıyorsa şöyle işlem yaptığınızda, mesela Ctrl R yaptım tekrardan geldi. Şu işlemi yaptığımızda evet biraz göz yorucu bir işlem olduğu için arada cetveli kapatabilirsiniz. Cetvelin bize şöyle faydası oluyor. Şuradan hemen cetvel için kılavuz çizgisi çıkartabiliriz. Mesela tam 100'e getirdim ve bıraktım. Diğerini aldım. 800'e getirdim veya 900'e getireyim. 900'e getirdim, bıraktım. Aynı şekilde üstten aldım. Hemen 100'e bıraktım. Şöyle aşağıya getirdim. Buradan mesela şuradan da 900'e getirdim. Burası bir hemen hemen bir kare oldu. Yani zaten eşit olduğu için her tarafı. Ve bir kısım, bir tane daha ekleyebiliriz şöyle. Burada mesela bizim işlem yapacağımız zaman veya çizim yapacağımız zaman bir kılavuza ihtiyacımız olduğunda bize sanal bir cetvel oluşturmuş oluyor ve bu bizim işimizi çok kolaylaştırıyor, çok rahatlatıyor. Birçok işlemde de kullanacağız bunu. Peki bunu açtık. Ya bunu tamam, bu hani nasıl gidecek, böyle tutup giden bir şey de gibi görünmüyor. Çünkü cetvel hani kenardan çektik, evet çıktı, ama şu an nasıl kaybedeceğiz? Hemen buradan en baştaki aracımızla geliyoruz. Şöyle üstüne geldik. Bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Şöyle kapatabiliyoruz bu şekilde. Evet, bu şekilde tutucu aracımızla ya da seçici aracımızla işlem yapabiliyoruz. Çok basit bir şekilde hemen cetveli kapattık. Bunun dışında bir giriş olarak sadece şimdilik kadar yeter diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda daha detaylı ilerleyeceğim. Yavaş yavaş bir anda bütün bilgileri vermek yerine daha sakin bir şekilde ilerleyip bütün programı kısa yollarıyla birlikte öğretmek istiyorum. Yani bütün kısa yollarını, bildiğim bütün kısa yollarını size aktarmak istiyorum. Çünkü Photoshop'u ben Türkçe kullanıyorum. Türkçe öğrendim. Varsayılan kısa yollarını öğrendikten sonra İngilizce de kullandım. Herhangi bir fark etmiyor. Yani benim için herhangi bir farklılık yaşamadım. Çünkü bütün kısa yollara hakim olduğum için işlemlerin nasıl ilerlediğini biliyorum. Bu yüzden Türkçe kullanmakta da bir sakınca yok ama İngilizce kullanmakta yani size kalmış. Sizi geliştirebilir. Yani daha hızlı öğrenebilirsiniz. Çünkü bilgi şu an İngilizce olduğu için bir artı sağlar. Yalan yok yani bu konuda, doğruya doğru. İngilizce kullanmak daha faydalı olur ama Türkçe'de kullanılabiliyor. Türkçe'de öğrenilebiliyor. Ben Türkçe kullanırken daha rahat ediyorum. Çünkü yabancı bir kelime
elimi görmüyor mu? Tabii hani bir süre sonra gözünüz alışıyor ama evet, sonuçta bakıyorum orada filtre yazıyor. Bir Türkçe, seç yazıyor, Türkçe. Hiçbir şey bilmesem bile programı açıp evet, burada bir şeylerin seçildiği bir bölüm var ve buradan seçebileceğim, pardon bir saniye şöyle yapalım. Şu katmanı kapatalım. Hemen şöyle yaparız, pardon. Tamamdır. Bunu yerleştirelim. Yani burada seç kısmında biliyorum ki burada bir şeylerin seçileceğini ve hani seçmeyle ilgili bir tuşun olacağını veyahut bir işlemin olacağını biliyorum. Mesela gördüğünüz gibi seç ve maskele kısmı. Buradan istediğiniz gibi seçip maskeleyebiliriz. Tabii bu ileriki derslerin konusu. Yani bir sonraki videonun konusu. Şimdilik bir giriş olarak programın ön tanıtımı diyeyim, yani çok basit bir giriş oldu. Kafa karıştırıcı çok şey olmasın istiyorum. Genelde bu şekilde ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Daha sonralarında biraz daha videolar daha detaylı olmaya başlayacak. Zor demiyorum, detaylı. Çünkü ben de ilk öğrendiğimde biraz zorlandım ama biraz da şöyle programı bozarak öğrendim desem yeridir. Öğrene öğrene gitmekte fayda var. Çünkü bir anda programı açıp evet hadi yapacağım diye girdiğinizde genelde çorbaya dönüyor işler. O yüzden yavaş yavaş ilerleyin. Problem olmaz. Yani beraber öğrenelim. Ben de hani %100'ünü bilmiyorum ama birçok işlemi kendi başıma herhangi bir yere bakmadan yapabiliyorum. Evet, video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz çok müteşekkir olurum. İyi günler, görüşürüz.